Kalbin adeta göğsünü yumruklarcasına çarpıyor. Nefesin daralıyor. Beynin tehlike diye bağırıyor. Ama ortada hiçbir tehlike yok. Sadece bir e-posta, bir sınav ya da kalabalık bir oda. Tanıdık geldi mi? Şimdi sana bilim insanlarının onayladığı ve gerçekten sadece 30 saniye süren bir teknik göstereceğim. Panik atağının ya da yoğun kaygının tam ortasında bile beynini yeniden programlayan bir teknik. Bu videonun sonunda 3 şeyi öğrenmiş olacaksın. Birincisi, kaygının vücudunda tam olarak ne yaptığını. İkincisi, 30 saniye metodu denen tekniği adım adım nasıl uygulayacağını. Üçüncüsü, bu tekniği toplantıda, sınavda, uçakta, hatta yatağının içinde fark ettirmeden nasıl kullanacağını. Hazırsan başlıyoruz. Önce şunu anlayalım. Kaygı senin düşmanın değil. Aslında yüz binlerce yıldır seni hayatta tutan çok eski bir alarm sistemi. Beyninin derinliklerinde badem büyüklüğünde bir yapı var. Amigdala. Amigdala, atalarımız otların arasında bir kaplan gördüğünde saniyeler içinde kaç ya da savaş tepkisini tetikleyen bölge. Bugün karşımızda kaplan yok ama beynimiz bir e-postayı, bir sunumu, kalabalık bir ortamı bazen aynı tehlike olarak algılıyor. Amigdala alarmı çaldığında vücudunda zincirleme bir reaksiyon başlıyor. Kalp atışın hızlanıyor, nefesin sığlaşıyor, kaslarına kan hücum ediyor. Bu, sempatik sinir sisteminin devreye girmesi, yani vücudun acil durum moduna geçmesi. Sorun şu, bu sistem devreye girdiğinde mantıklı düşünen beyin bölgen, yani prefrontal korteksin adeta sessizleştiriliyor. Bu yüzden kaygı anında net düşünemiyorsun. Sakin ol demek işe yaramıyor çünkü beynin o an mantık moduna geçemiyor bile. İşte tam burada nefes devreye giriyor. Çünkü vücudundaki tek otomatik sistem ki bilinçli kontrol edebildiğin nefesin ve doğru nefes tekniği adeta bir kapatma düğmesine basmak gibi çalışıyor. Peki neden özellikle 30 saniye? Neden 5 dakikalık bir meditasyon değil de bu kadar kısa bir süre? Çünkü Stanford Üniversitesi'nde nörobilimci Dr. Andrew Huberman ve ekibinin yaptığı araştırmalar belirli bir nefes deseninin saniyeler içinde sinir sistemini sakinleştirdiğini gösterdi. Bu teknik fizyolojik iç çekme olarak adlandırılıyor. İngilizcesiyle physiological sigh. Aslında dünya çapında milyonlarca insan her gün benzer kaygı anları yaşıyor. Bu yüzden bu teknik sadece sana değil, milyonlarca kişiye yardımcı oluyor. Şimdi gel, bu tekniği birlikte adım adım inceleyelim. Adım 1, burnundan derin bir nefes al. Ciğerlerini doldur. Adım 2, ciğerlerin tam dolduğunu hissettiğin anda burnundan küçük, hızlı bir ek nefes daha çek. Evet, doğru duydun. 2 kere art arda nefes alıyorsun. Bu ikinci küçük nefes, akciğerlerindeki küçük hava keseciklerini, yani alveolleri son kez açıyor ve gaz değişimini en üst seviyeye çıkarıyor. Adım 3. Şimdi ağzından uzun ve yavaş bir şekilde nefesini tamamen boşalt. Nefes verirken sanki bir mumu çok yavaş söndürüyormuş gibi düşün. Bu 3 adımı bir kez tamamladığında yaklaşık 10 saniye geçmiş oluyor. Bu döngüyü 3 kez tekrarladığında toplam süre tam olarak 30 saniye civarında oluyor. Peki bu 3 tekrar sırasında vücudunda tam olarak ne oluyor biliyor musun? Uzun nefes verme, vagus sinirini uyarıyor. Vagus siniri, beyninden karnına kadar uzanan ana sinir hattı. Bu sinir, parasempatik sinir sistemini, yani vücudun dinlen ve sindir modunu aktive ediyor. Uyarıldığında kalp atış hızın otomatik olarak yavaşlıyor. Aynı zamanda çift nefes alma tekniği, kanındaki karbondioksit seviyesini dengeliyor. Kaygı anında hızlı ve sığ nefes aldığımızda, kanımızdaki karbondioksit dengesi bozulur ve bu da baş dönmesi, karıncalanma gibi hisleri tetikler. Bu tekniği bilerek uygulayarak o dengeyi yeniden kuruyorsun. 2023 yılında Stanford ve Huberman Lab tarafından yayımlanan bir araştırmada, günde sadece birkaç dakika fizyolojik iç çekme uygulayan katılımcıların stres seviyesinde belirgin iyileşme görüldü. Üstelik bu teknik, meditasyon ya da derin nefes egzersizlerinden bile daha hızlı sonuç verdi. Şimdi bunu hayatına nasıl uygulayacağını konuşalım. Diyelim ki önemli bir toplantıya gireceksin ve elin ayağın titriyor. Kimse fark etmeden sandalyende otururken bu tekniği uygulayabilirsin. 2 kısa nefes burnundan, uzun bir nefes ağızdan ya da bir sınav öncesi kalemi elinde tutarken, masada otururken bile bu tekniği uygulayabilirsin. Gözlerini kapatmana bile gerek yok. Uçakta, kalkış anında, midenin bulandığını hissettiğinde ya da kalabalık bir toplu taşımada nefesinin daraldığını hissettiğinde aynı 3 adımı uygula. Hatta gece yatağında uykuya dalamadığında zihnin dönüp dururken bile bu teknik işe yarıyor. Çünkü vücudunu fiziksel olarak güvende moduna geçiriyorsun, zihnini değil. Ama dikkat et, çoğu insan bu teknikte bir hata yapıyor. En sık yapılan hata, nefes verme kısmını çok hızlı geçmek. Unutma, sihir asıl o uzun ve yavaş nefes vermede saklı.
Eğer nefesini hızlıca boşaltırsan, vagus sinirini yeterince uyaramazsın ve teknik işe yaramaz. İkinci hata ise tekniği sadece kriz anında hatırlamaya çalışmak. Oysa bu tekniği güne birkaç kez sakin anlarında pratik edersen, beynin bunu otomatik bir refleks haline getirir. Tıpkı bir kas gibi, ne kadar çok çalıştırırsan o kadar güçlenir. Bir mit daha var. Bu teknik nefesini tutmak değil, tam tersine nefesini bilinçli şekilde yönlendirmek. Hadi kısaca özetleyelim. Kaygı anında amigdala alarm veriyor, mantık beynin devre dışı kalıyor. Sen burnundan 2 kez nefes alıp ağzından uzun ve yavaş nefes vererek vagus sinirini uyarıyorsun. Bu döngüyü 3 kez tekrarlayarak tam 30 saniyede sinir sistemini yeniden dengeliyorsun. Bu teknik, sınavda, toplantıda, uçakta, hatta yatağında, hayatının her anında yanında taşıyabileceğin görünmez ve ücretsiz bir sığınak. Eğer bu video işine yaradıysa, bu tekniği ilk denediğinde ne hissettiğini yorumlarda mutlaka paylaş. Kanalıma abone olmayı unutma. Çünkü önümüzdeki videolarda zihin sağlığını güçlendirecek daha bilimsel temelli teknikleri seninle paylaşmaya devam edeceğim. Unutma, nefesin her zaman yanında taşıdığın en güçlü ilacın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.